Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftara tereyağlı, sucuklu, kaşarlı nefis bir pide yapıyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kabın içine 1 bardak ılık süt ve 1 bardak ılık suyu ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Bir paket instant maya da ekliyorum. Karıştırıp mayanın biraz erimesini sağlıyorum. Bu tarifte 1 adet yumurta kullanacağım. Sarısını üzerine, beyazını da içine ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı su kullanacağım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unu eklemeye başlıyorum. Unu ekledikten sonra da 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Artık hamuru elimle yoğurmaya başladım. Ele yapışan yumuşacık bir hamur kıvamı olacak. Elimize bu şekilde yapışması gerek. Ağzını kapatıp 1 saat dinlendirip kabarmasını sağlıyoruz. 1 saat sonra gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir hamur kartıyla havasını alalım ki hamurda maya kokusu kalmasın. Tezgaha biraz un serptikten sonra hamuru üzerine alıp yoğurmaya başlıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için elimize çok yapışacak. Hamur kartıyla daha rahat yoğurabilirsiniz. Çok az da un ekleyebilirsiniz ara sıra. Hamur kartıyla bu şekilde hızlıca size göstermek istiyorum. Hamuru ne kadar yoğurursak hamur daha kaliteli olacaktır. Artık hamuru 4'e bölüyorum arkadaşlar. Ben bu ölçüden 4 adet büyük pide elde edeceğim. Arzu ederseniz pidelerin boyunu küçük tutup sayısını çoğaltabilirsiniz. Tek porsiyonluk olarak bir kişilik birer pide olarak düşünüp 4'e böldüm. Ve hamuru bu şekilde dıştan içe toparlayıp yuvarlıyorum ve un serptiğim bir tahtanın üzerine alacağım. Artık hamurlar hazır. Üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendireceğim ve açmaya başlayacağım. Hamurlar 10 dakika kadar dinlendikten sonra yine tezgaha biraz un serptim ve merdane yardımıyla oval bir şekilde hamuru büyüteceğiz. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışacağım. Sizler de hamurunuzu ince tutarsanız daha da lezzetli olacaktır. Hamur çok güzel mayalandı arkadaşlar.
Çok da rahat açılıyor. Yumuşacık bir hamur oldu. Tepsinizin içine sığabilecek büyüklükte yaparsanız rahat edersiniz. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içine ilk pide hamurumu alıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat açıldı ve çok rahat elinize alabiliyorsunuz. İkinci hamuru da aynı şekilde açacağım. Burada arkadaşlar kenarları biraz içe kıvıracağım ve parmak uçlarımla bastıracağım. İlk tepsim hazır. Üzerini örtüp ikinci tepsiyi hazırlayacağım. Artık içini doldurabilirim. İlk tepsiyle başlıyorum. İçini arzu edersiniz. Benim gibi tereyağı sürebilirsiniz. Ve hatta biraz da kenarlarına süreceğim. Pişerken daha da güzel kızaracaktır. İlk olarak rendelenmiş kaşarı pidenin içine yerleştiriyorum. 300 gram kaşar kullanıyorum arkadaşlar. Üzerine de dilimlediğim sucukları ekliyorum. Bir pidemi sucuksuz yapacağım. Evde sucuk sevmeyenler de var. Siz nasıl arzu ederseniz malzemelerinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve kenarları içinde bir yumurta sarısını kullanacağım. 220 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına gönderiyorum ve 15 dakika kızardıktan sonra fırından alıyorum. Pidenin birine çıkarmadan bir 5 dakika önce de bir yumurta kırdım ve kenarlarına da tereyağı sürüyorum. İkinci tepsimde çıkmak üzere, onu da size göstereceğim. Evet, fırından da ikinci tepsimi alıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Artık pideleri soğumadan dilimleyip hemen sofraya götüreceğim. Size yakından da göstereceğim inceliğini. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve pidemi de yakından gösteriyorum. Yeni tariflerimde ve yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.